Arkadaşlar merhabalar. Bugün bir arıcılık ürünleri özellikle kovan başta olmak üzere üretimi ve satışı gerçekleştirmekte olan bir kardeşimizin tesisindeyiz. Uyar arıcılık olarak, uyar kovancılık olarak biliniyor. Burada bugünkü videomuzdaki amacımız arıcılığa yeni başlayan bir kardeşimizin veya belli bir dönem amatörce bunu yapmış profesyonelliğe geçmek isteyen kardeşimizin arıcılıkla ilgili ihtiyaç duyacağı temel malzemeler nelerdir? Başta kovan olmak üzere, kovanların çeşitleri nelerdir? Bunları yakından tanıtmak istedik ve eksiklerimiz varsa bunları giderelim istedik. Bu yüzden Ali kardeşimizin işletmesine geldik. O da bizi sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Karşıladı ve bize yardımcı olacak bu konuda inşallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle arıcılığa yeni başlamak isteyen arkadaşlara hayırlı olmasını temennilerimizde bulunuyoruz. Allah muvaffakiyetle bereketli bir arıcılık yapabilmek nasip eylesin. Şimdi arıcılığı yapabilmek için öncelikle bazı teknik temel bilgilere sahip olmak lazım arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Bunun için arıcılığa başlamak isteyen, arıcılık yapmak isteyen kişilerin öncelikle bununla ilgili kurslar var. Bu kurslara gitmesini tavsiye ediyoruz. Buralarda bazı temel bilgileri almasını tavsiye ediyoruz. Akabinde yine bir arıcılık yapan birinin yanında bir müddet çıraklık gibi bulunmasını ve eğitimini onun yanında aktif olarak, uygulamalı olarak devam ettirmesini tavsiye ediyoruz. Bu temel eğitimleri aldıktan sonra yeterli hissettiği zaman kendisini fazla büyük çaplı olmamak kaydıyla ilk yıl için 5 ila 10 kovan arasında bir arı eğer bakabilecekse, zamanı müsaitse, kendisini hazır hissediyorsa almasını, bu arıyı alırken de mutlaka bir bilen kişiyle birlikte sorarak hangi arıyı ne zaman, nerede, hangi mevsimde alması gerektiğini sorarak onunla birlikte almasını tavsiye ediyoruz. Yani rastgele gidip de bir yerden ne kovan ne arı almaması lazım arkadaşlar. Eğer öyle bilinçsizce bir alım yapılırsa ödediğiniz para boşa gidebilir. Yanlış kovan alınabilir, verimli olamayabilir. Aldığınız kovanı sonradan keşke şu kovanı almasaydım deyip kullanım dışı bırakmış olabilirsiniz. Alacağınız yeni kovanlar önceden aldığınız kovanlarla uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla burada hata yapmamak için, doğru alımı yapmak için öncelikle işin teknik manada bir eğitimini almak lazım. Akabinde az da olsa bir sağlam arıcı yanında eğitimini devam ettirmek lazım. Sonra kendisi küçük çaplı olarak alıp bu işe girmesi lazım. Öncelikle merhabalar diyoruz. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Çok şükür olsun. Hava biraz soğuk. Evet. Ama bu soğuk havayı inşallah sizinle olan sohbetimizle ısıtmayı düşünüyoruz. Allah'ın nasip ederse. Şimdi bugün arıcılığa yeni başlayacak kardeşlerimize öncelikle üretiminiz kovan ağırlıklı, kovan üzerine olduğu için kovanlarla isterseniz bir başlayalım. Tabii. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle izah edeyim. Eskiden arıcılık, eski dönemlerde arıcılık bu arada çok eski bir meslek. İnsanlık tarihi kadar eski. Yapılan araştırmalarda, bulgularda çok eski zamanlarda dahi arıcılık yapıldığı tespit edilmiş. Yakın zamanlara kadar, yani 50 ila 100 sene gibi yakın zamanlara kadar eski tip arıcılık yapılıyormuş. Yani burada kovan yerine, bugünkü kullandığımız teknik kovanlar yerine kütüklerden oyma, hasır örmeler şeklinde kovan tipleri var. Bunları internette araştırırsanız görebilirsiniz. Kutu şeklinde eski sandık tipli kovan tipleri var. Bunların hepsinde mantık kovanı oluşturduktan sonra, arının barınacağı evi oluşturduktan sonra onu kendi haline bırakıyorsunuz. Arı orada bir yıl içerisinde hem çoğalmasını kendisi yapıyor, gerektiği zaman arı ürünlerini kendisi topluyor ve üretiyor. Siz en son sezonda bal sağım zamanında gidip arıyı açıp oradan ihtiyacınız olan kadarını, arıya bırakacağınızdan sonra ihtiyacınız olan kadarını alıyorsunuz ve sonra arıyı kışa kendi halinde yine bırakıp bir sonraki seneye tekrar açmak üzere zamanı bırakıyorsunuz idi. Şimdi teknik arıcılık tabii olayı çok değiştirdi. Teknik arıcılıkta arının hem yaz hem kış sürekli olarak çalışabileceği ortamın oluşacağı,
kovan tipleri, petek tipleri bunlar oluşturuldu. Ve dolayısıyla yıl 12 ay arıcılık, gezgin arıcılık ile veya sabit arıcılıkta da olsa arıyı belli dönemlerde rahatlıkla açıp ona müdahale edebilir pozisyona geldi yeni teknik arıcılık. Dolayısıyla şimdi buradaki amaç neydi? Buradaki amaç yıl 12 ay arıyla iç içe olarak arının hem daha iyi gelişmesini, daha büyük verim vermesini ve böylelikle size ürün olarak da, çıktı ürün olarak da daha iyi ürün vermesini sağlamak idi. Ve nitekim bu sağlandı. Çok büyük arıcılıkta gelişmeler oldu, teknik gelişmeler oldu. Bu arada arıların bu şekilde kendisiyle iştigal dönemi 12 aya yayılınca arıcılık hastalıkları, arıcılıktaki arıların maruz kaldığı kendisinin zararlılara karşı mücadele teknikleri gelişti. Bunların tabii bu tekniklerdeki kullanılan ürünler gelişti. Yine arının belli dönemlerde doğadan alamadığı gıdaya karşılık, yani nektardır, polendir, propolistir gibi bu gibi verilerin gelmemesine karşılık arılara bunları sunmaya yönelik yeni ürünler çıktı. Bunların tümü son dönemdeki teknik arıcılıkla birlikte ortaya çıktı. Ve dolayısıyla buna uygun kovan tipleri, buna uygun yeni arıcılık ürünleri gündeme geldi. Şimdi biz fazlaca kafanızı karıştırmadan arıcılığa yeni başlamış ya da amatörce yapan kişilerin temel arıcılık ürünleri nelerdir? Hangi bilgilere sahip olmaları gerekir veya hangi ürünleri almaları gerekir? Bunlarla ilgili bir giriş yapacağız. Haydi şimdi kovanlardan başlayalım. Arkadaşlar klasik kovanların haricinde yeni teknik kovanlarda Langstroth diye tabir edilen ve Dadant diye tabir edilen iki tip kovan var. Şu anda Türkiye genelinde ağırlıklı olarak kullanılan kovan tipi Langstroth tipi kovan tipi. Bunun da çok çeşitleri var. Taban farklılıkları var. Aynı şekilde hem içerisindeki petek çıta sayısına göre, kapak cinslerine göre vesaire farklı olanları var. Şimdi Ali Bey kardeşimiz bize klasik bir Langstroth tipi kovanın tanıtımını yapacak. Evet Ali Bey kardeşim, bize şimdi bu Langstroth tipi kovanla ilgili en alttan yukarıya kadar şöyle detaylıca nasıl bir şeydir bize bir anlatabilir misiniz? Öncelikle kısaca temel bir bilgi verelim. Arı kovanı üretimi yapan işletmeleri öncelikle arıyla bir tanışması gerekir. Yani önce arıyla bir staj yapacaklar ki yaptığı kovanın artısını eksisini görmeleri lazım. Şimdi dışarıdan bazı işletmeler diyorlar ki işte kovan yapalım. Kovanı yapmak güzel bir şey, tamam. Vatandaşa faydalı bir şey ama öncelikle eksilerini ve artılarını görmeleri gerekir. Bu Konya civarında öncü bir firma olaraktan bunu profesyonel yapmaya çalışıyoruz. İnşallah tanıtımlı, faydalı bir video olur. Şimdi kovanımız takım kovan olarak tabir ettiğimiz halde bu şekilde. Kuluçkalık, ballık ve kapak kısmı olaraktan 3'e ayrılır ve taban bölümleri vardır. 4 kısımdan oluşur. Tabanı plastik tabanlı ve ahşap tabanı olaraktan ayrıca plastik tabanımız var mı? Onu da bir şöyle elimizde önce bir gösterelim. Bu standart kovan tabanlarından. Ne var bunda mesela şimdi? Bunda öncelikle 2 giriş sistemi vardır. Bir aşağıdan bir yukarıdan. Yani polen filtresine girişi vardır. Evet. Ve artı olarak polen almamız için aşağıda hepsi kısmı mevcut. Yani arı kuluçkalık diye tabir ettiğimiz şu kısımda, kuluçkalık diye tabir ettiğimiz şu kısımda çalışmasını yaptığı zaman yukarıdan dökülen her şey şu aşağıya dökülüyor. Şu kısım polen filtresi kısmı. Evet. Arıların giriş çıkışı burada değil mi Ali Bey? Kontrol edilerek polenin bunun içerisine dökülmesi sağlanıyor. Burası kovanın arkası arkadaşlar. Kovanın arkasından şu şekilde çekilerek gerek polen toplanacağı zaman polenin alınması olarak polen tavasında gerek kendi arının kovan içini temizliğini yapıyor. Ölen arıları düşürüyor veya kovanın içindeki peteklerin, duvarların temizliklerini yaptığı zaman dibine döküldüğünde buradan temizliği yapmak üzere böyle bir çekmece gözümüz var. Burası kovanın arkası. Şurası herhalde ön kısmı. Evet, ön kısmı. Burası da bunun önünde de şu parçamız var. Giriş plakasının kapağının olduğu şu kısım arkadaşlar. Şöyle bir bakarsanız şöyle bir Ali Bey bunu da bir nasıl çalışıyor? Şöyle herhalde değil mi? Evet. Montaj gördüğünüz gibi bu şekilde yapılıyor. Bunun
parçaları var. Polenin filtre kısmına giriş çıkışı var. Şimdi onları buradan devam edelim isterseniz. Nasıl oluyor? Şimdi arı geldi. Şimdi bu halde çalışırken, yani polen filtre kısmımız kapalıyken arı yukarıdan giriş yaparak poleni kendisine götürür. Yukarıya kendi peteklerine çıkarır. Evet. Polen almak istediğimiz zaman şu sistem operatörü bunu yukarıya kaldırarak polen kısmını açmış olur. Arının alttan girmesini zorluyoruz, sağlıyoruz. Yani Gelince arı aşağıdan girdiği zaman polen tuzağı dediğimiz polen nasıl filtresi. oluyor? Gösterelim. Yani Arkadaşlar şu yeşil parçayı, alttaki parçayı, bu çeşitli giriş olanlar var arkadaşlar. evet. Bunda böyle, diğerlerinde farklı olabilir. Polen filtresi kısmını açtığımızda kısmından arı girdiği bunun zaman. altından giriyor. Evet. Girince arkadaşlar şunun içinden yukarıya çıkıyor. Kovanın içine. Çıkacağım diyerek Çıkarken sürtünme yaptığı zaman evet, polenleri aşağıya düşürüyor. polen kesesindeki poleni kutunun içerisine bırakıyor. Evet. Ta ki biz bunu ne zaman tamam artık polen istemiyoruz dediğimizde bunu ne yapıyoruz? Tekrar şunu aşağıya indiriyoruz. Değil mi Ali Bey? Evet, bu defa da arı kendisi üst kısımdan geçerek polenini direkt peteğine çıkartıyor. Polen diye bildiğimiz arı ürünümüzün toplanma şekli mantık olarak böyle. Arkadaşlar bu polenle ilgili tanıtıma devam etmeden evvel bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta arı bu poleni kendi yavruları için topluyor arkadaşlar. Arıcılığa yeni başlayan arkadaşların etik olarak bilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi bu. Polen toplayacağız diye arının yavrusu için, kendi yavrusu için topladığı bütün ürünü ondan lütfen almayalım. Bu ne zaman alınması lazım? Ne kadar alınması lazım? Arının kendi ihtiyacı nedir? Dönemsel olarak ne zaman bu polen içinde protein oranı en yüksek ve arıya en faydalı haldedir? Dönemsel olarak bizim de kullanabileceğimiz, tüketebileceğimiz halde ne zaman olur? Bunları bir öğrenelim arkadaşlar. Öğrendikten sonra arıyı da kendisini geliştirebilecek şekilde ve yavrularına bakabilecek şekilde bize de kalan artan ne varsa yetebilecek şekilde polen alabilmeye çalışalım. Yoksa tümden polen alacağız diye arının yavrusu için hazırladığı bu getirdiği ürünü arıdan almayalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bunun ayrı bir aparatımız olarak daraltma aparatı vardı. Evet. Bu sistem daraltma ne zaman ihtiyaç duyuluyor? Şimdi mesela oğul alıp koyduğumuz zaman kovanlar zayıf olduğu için yağma vurmaması açısından veyahut da sonbaharda eşek arısına karşı, sarı arılara karşı koruması amacıyla şu şekilde daraltılabilir bir sistem. Bir nevi kilit gibi düşünelim. Evet. Yani kapıları kilitliyoruz, yabancılar girmesin. Evet. Aynen öyle. Arı bunu kendisi eskiden eski tip kovanlarda propolisle yapıyordu arkadaşlar. İçeriden o kapıyı örüyordu. Diyelim dışarıda bir savaş hali olacak, içeriye saldırı olacak veya zararlılar girecek. İçeriden örüyor ve yuvasını kilitliyordu. Bir küçük delik bırakıyordu. Oraya da bekçileri dikiyordu. Böylece güvenliği sağlıyordu. Şimdi de var o bekçiler ama biz yeni tip kovanı ona al bunda çalış dediğimiz için ona bu konuda destek olmamız lazım. Dolayısıyla bu kilit sistemleri yapıldı. Bunun da çok çeşitleri var arkadaşlar. Bu kovandaki böyle. Kimisi yatayda gidiyor, kimisi düşeyde gidiyor. Dikeyde giden var komple. Devam edelim Ali Bey. Şimdi bir şey önce diyelim. Tabii ki. Arının kuluçkalık diye dediğiniz şu birinci katta tabir edilen kısmı aslında temel arıcılığın yapıldığı kısım burası arkadaşlar. Bu kısım nektar akımı başlayıp da bal alacağımız zaman bunun üzerine şu anda mesela bu 2 katlı 1 katlı görünüyor ama bunun üzerine sezonunda 2, 3, 4, 5 hatta 6 kadar atanlar var. İnternette videolarını izleyebilirsiniz. Bal sezonunda arıyı geliştirip çok kat atarak yukarıdan bal alma cihetine gidiliyor. Ama arı temelde kuluçkalıkta besleniyor. Yıl diyelim böyle 6 ay kadar neredeyse birinci katta gider. Yani bal sağımından sonraki sezondan ta kış çıkışına kadar olan sezonda kuluçkalıkta arı korunmaya, muhafaza edilmeye, kendisini muhafaza etmeye, çalışılmaya mücadelesi devam eder. Evet. Bu üstteki bu şekilde satılması standart polenli kuluçkalıklı ve ballıklı olarak takım halindedir. Bunun üzerindekiler bizim sonradan ilave edeceğimiz katlardır. Evet. Buyurun devam edelim. İsterseniz açalım. Şimdi standart bir kovanda olması gerekenlerden biri de kilit telleridir. Bunlar olmazsa olmaz. Nakliye ve taşıma sırasında kovanın açılmasına karşı her türlü önlemi alır. Ayrıyetten doğa olaylarında, rüzgar, fırtına gibi alanlarda da bu kilitlerin çok önemi vardır. Tabii. Kapağı uçurabilir. Evet.
Şimdi kuluçkalıktan devam edelim. Şimdi kuluçkalık Ne dediğimiz var zaman kuluçkalığımızda? içinde 10 adet çıtamız vardır. Bunlar bal çerçeveleri aynı zamanda. Marketlerde gördüğümüz üzere. Bunlarda arının temel fonksiyonları gerçekleşir. Yani yavru atımı, üremesi ve işte yiyecek depolaması, polen bal depolaması buralarda gerçekleşir. Bu standart 10 çerçeveli bir kovanımız arkadaşlar. Evet. Lanstroth gibi kovanımız. Şu yan tarafta yine taşıma için kelepçeler, var. kulplarımız var arkadaşlar. O deminki plastik kısmın arkadaki halini görelim. İşte o hani çekmeceli kısım dedik ya. Kovanın standart bağlantılı halinde bu şekilde arkadaşlar. Biraz şöyle yukarı kaldırırsak şu şekilde arkadaşlar. Şöyle içini bir gösterelim takılı halde isterseniz. Şu çıtaları bir alalım. Arkadaşlar içi bu şekilde. Az önce gösterdiğimiz plastik parçanın montajlanmış hali. Şu şekilde polen filtremiz şu. Arılar buradaki ön taraftaki kumanda yön vericisini çalıştırmamıza göre ya alttan ya üstten hareket ediyorlar. Ve arının evi bu arkadaşlar. Kuluçkalık kısmı. Şimdi ikinci kata bakalım tekrardan. Öylece koyalım isterseniz. Ali Bey, bu ikinci katın aslında bir farkı var mı alttakinden çok da? Hiçbir farkı yok. Sadece taban monte edilmiş farkı var. Yani buna da zorda kalınan durumlarda taban monte edilip kuluçkalık olarak kullanılabilir. Evet. O yüzden standarta yakın yapılıyor arkadaşlar. Evet. Yani arıcıların en büyük sorunu standart olmaması. Kovanlar birbirine denk gelmediği için bazı sorunlar oluyor. Ölçüleri standart olsun. Evet. Bu konuda yani bu çok önemli bir konu değil mi Ali Bey? Evet. Söyleyeceğiniz ekstra bir şey var mı? Örneğin bakın arkadaşlar burada ziraat ölçüsü olması önemli. arkadaşlar şimdi burada kovanlarımızın şu petekleri koyduğumuz zaman bu petekle şu üst kısmı arasında bir boşluk var arkadaşlar. Olması gereken bu arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Şimdi piyasada o kadar çeşitli kovan satanlar var ki şu peteğin şöyle şu üst kısımla şöyle sıfır olması arının çalışamamasına neden oluyor. Evet. Bu yüzden az önceki konunun başında söylemem şuydu ki arkadaşlar önce bir arıcılıkla ilgili teknik bilgiyi aldıktan sonra bir tecrübeli arıcının yanında bir müddet staj mahiyetinde bulunmak lazım. Bu tip böyle her yerden alamayacağınız bilgileri oradan edinmeniz lazım. Bunları yerleştirmeniz lazım. Ondan sonra doğru kovanı doğru yerden alınması lazım arkadaşlar. Bu kısım ballık değil mi Ali Bey? Evet. Peki yani bunun üzerine ben şimdi bir tane daha bundan koysam o da aynı bu şekilde oturuyor. Mesela var mı öyle çıkık bir tane? Hani kat atalım dedik ya mesela. Varsa arkadaşlar sezonu geldi diyelim. Siz kuluçkalın üzerine arıyı çoğalttınız. Bir kat ballık attınız. Arınız çoğalmaya devam etti ve şimdi onun üzerine bir kat daha arı çoğalmaya devam ediyor. Henüz nektar sezonu başlamadı. Bir kat daha atıyorsunuz. İşte bu şekilde bir kat daha atılıyor. Arınız çok güçlendi. Bir kat daha atabilirsiniz. Şimdi standart bir kovanda arkadaşlar maksimum 80 ila 100 bin arı civarına kadar arıyı yükselttiğinizde bu arı eğer bal sezonuna bu şekilde bu nüfusla girdiğiniz zaman size 50 kiloya yakın, hatta bazıları diyor 60-70 kiloya yakın, ben henüz alamayı başaramadım ama bal alabilirsiniz. Doğru yerde bulunduğunuz zaman, floranın güzel olduğu bir yerde böyle bir nüfusla mutlaka o balı alabilirsiniz. Zaten onu almayı hedeflemeniz lazım arkadaşlar. Eğer siz ben arıcılık yapıyorum diye sadece kuluçkalıkta takılır kalırsanız o işten kar edemezsiniz. Kusura bakmayın. Mutlaka o işin tekniğini öğrenmek ve bu katları bu şekilde çıkabiliyor olmak ve bunlara da arıyı çalıştırıp nektarı toplatıp balı yaptırıyor olabilmek lazım arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyden evvel burada şu anda anlatmak istediğim şey kovanlarınızın doğru kovan olması lazım arkadaşlar. Lanstroth gibi kovanda çok çeşitli üretimler var şu an piyasada. Evet. Paranızı bir kere veriyorsunuz. 10 tane kovan alsanız bugünkü parayla ortalama 1000 liradan en ucuzunu diyorum. 2000-3000 liraya kadar kovan var. 1000 liradan 10 kovan 10.000 lira. Yazık günah. Sonradan bu kovanı kendi diğer doğru aldığınız kovanlara uyum sağlatamayabilirsiniz. Çıtası uymaz, peteğe uymaz, tabanı uymaz derken keşke almasaydım deyiverirsiniz. Bu yüzden doğru kovanı önce bir bilmek, öğrenmek lazım.
Evet. Şimdi standart 10 çıtalı kovanımız bu şekilde arkadaşlar. Çok çeşitli kovanlarımız var dedik. Evet. Şimdi diğer tip kovanlarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar yine ruşet diye tabir edilen kovanlarımız var. Bu ruşet kovanlar biraz daha farklı diğerlerinden. Ali Bey öncelikle şu üstteki yine kısmını alalım. Bu ballık kısmı. Ruşet kovan nedir öncelikle? Bir ruşet kovanın amacının ne olduğunu bize anlatır mısınız? Şimdi, neden ruşet kovan kullanmamız lazım? Kullanırız ya da kullananlar ne için kullanıyor bunu? evet. Ruşet kovanlar öncelikle küçük arı kolonilerini kışlatmaya veyahut da onları yaşamalarını sağlamaya kullanılır. Bu baharın oğul döneminde kullanılabilir. Erken baharda çabuk arı ısıyı sağlasın diyerekten ona kullanılabilir. Sonbaharda kışlatma için veyahut da bölmeler için kullanılabilir. Bunda yaşamalarını küçük olduğu için arı 6 çıtalık alanda kendini daha iyi muhafaza eder. Evet. Bu diğer standart kovanlarımız gibi polen tuzaklığıdır aynı zamanda. Oraya geçmeden evvel şeyi bir daha söyleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar arıcılıkta bal sağımı sonrasında arıya sıkıştırma denilen bir olay yaparız biz. Kışa girişe doğru. Arı nüfusu haliyle belli bir döneme kadar yükseltilir. Kışın girişinde ana arı yavru atmayı keser. Yavru atmayı kestiği zaman mevcut arı sayısı bir miktar azalır. Tabi doğada da mevcut polen olsun, diğer arı ürünleri olsun, ham maddesi olsun, nektar vesaire bunlar da azalacağı hatta hiç kalmayacağı için arı nüfusu azalır. Ana arı yavru atmayı keser. Arı nüfusu azalınca arıyı kendisini sıcak tutabilmesini, salkımdayken, kış döneminde salkımdayken kendisini sıcak tutabilmesini sağlamak, muhafaza edebilmek sebebiyle arıda sıkıştırma yaparız arkadaşlar. Arının sıkıştırılması tekniğiyle ilgili başka videolarımız var. Onlara bakabilirsiniz. Fakat şimdi burada arı sıkıştırıldığı zaman büyük kovanlarımızda, diğer 10 çıtalı büyük kovanlarımızda yan taraflarda boşluk kalıyor arkadaşlar. Buraları çıtayla doldurduğunuz zaman arı onlara hakim olamıyor. Hakim olmak için arı nüfusunu oraya kaydırdığında salkım bütünlüğü bozuluyor ve arıda ölümler, kayıplar çok fazla oluyor. Yine aynı şekilde oradaki koyduğunuz çıtalarda bal veya polen varsa onları çekebilmek için enerji sarf ediyor. Yine ömründen harcıyor ve nüfus azalıyor. Dolayısıyla en iyisi ruşet tipi tabir edilen bu kovanlarla aslında kışa girmek. Fakat biz tabii elimizde 10 çıtalı kovan olduğu için ruşet kovan çok fazla olmadığı için şimdilik bunu tanıtıyoruz. İleride bunların da aslında büyük çaplı yaparsanız arıcılığınızda çok sayıda bulunması lazım bu tip kovanlardan da. Arkadaşlar bu kovanda bir de Ali Bey yanılmıyorsam ana arı üretimi de aynı zamanda yapılıyor. Evet. Bunlar çift bölmeli olarak ortadan bölmeli halde iki girişli olarak da yapılabilir. Üretimimiz var. Öyle de kovanınız var. Onu da göstereceğiz birazdan. Bu ruşetleri nasıl oluyor şimdi? Altta polen filtresi yine bunda da var. Aynı diğer standart kovanlarımız gibi bunlar da polen filtrelidir. Daraltma sistemleri vardır. Bunlar küçük olduğu için tabii biraz daha minyon sistemleri uygulanır. Tabii. Yani bunlar bu şekildedir. Şu şekilde çıtalarımız, standart çıtalarımız aynı şekilde buna da giriyor. Evet. Yani burada yapacağımız bir çoğaltma işlemi sonrası, arı bölme işlemi sonrası buradan çıta alarak standart 10 çıtalı kovanlarımıza aktarma yapabiliriz arkadaşlar. O kolaylıklar var. Peki bunun üzerine siz aynı zamanda ballık da yapmışsınız. Normal kovan olarak kullanılabilsin diye. Onu da gösterelim. Ruşet ballığımız da bu şekildedir. Bunlar ister 24'lük çıta olarak yani standart kovanımızdan büyük çıta koyularak da kullanılabilir. Aynı zamanda yapımı ve ördürmesi kolay olsun diyerekten ruşet çıta dediğimiz minik çıtalarda kullanılabilir bunlar. Hem ters hem düz şekilde kullanılır. Bunda diğer bir amacımız şu anda tabii ekonomik sıkıntılar sebebiyle bal fiyatları da haliyle biraz yukarı gitti. Şimdi daha ekonomik bal üretimleri için şu şekilde aslında uzunlamasına koyuyoruz alt şeylerde kuluçkalıkta ama üst kısım ballık kısmında böyle bir yarım ballık gibi alımı, satımı, hediyeliği falan daha güzel olsun diye şu şekilde yarım çıtalar kullanıyoruz. Bunda kaç tane var mesela? Bunda 12 adet. 12 tane. Evet. Yarımlığımız Diğer var. büyük çıtamızdan da 6 adet alır bunlar. Çok. Ali Beylerin değişik üretimlerinden bir tanesi de küçük roşetlerimiz. Aslında bunun bir küçüğü var. Şunu da bir alalım Ali Bey. Bunun da bir küçüğü var Ali Bey. Onu da bir alalım. Şunu kapağını da getirelim. Onu da alalım. Şimdi arkadaşlar
Arıcılıkta ana arı üretimi yapabilmek için bu tip kullanılan ana arı çiftleştirme küçük ruşet kovanları var. Şöyle küçük minyatür. İçerisinde kendisinden şöyle çıtalı arının kendisini petek örerek hazırlayabilmesi için kısım var. Giriş kısmı var yine şu şekilde. Arkadaşlar ürettiğiniz çeşitli metotlarla, çok çeşitli metotlar var. Onunla ilgili de videoları hem bizden hem başka arkadaşların, arıcı arkadaşların sitelerinden bakabilir, görebilirsiniz. Ürettiğiniz ana arıları çiftleştirmek için geçici bir müddet bunun içerisine koyuyorsunuz. Bir miktar kendi arısıyla birlikte. Ana arı buradan çiftleşip geri geldikten sonra burada bir miktar daha sonra kendi büyük kovanlarınıza vermek üzere verinceye kadar burada bir miktar o kendisini, kolonisini yavaş yavaş oluşturuyor. Hem kendisi yavru atıyor. Ana arının durumunu gözetleyebiliyorsunuz. Evet. Ana arı sağlıklı mı yavru atıyor, sağlıksız mı yavru atıyor, döllü mü atıyor, dölsüz mü atıyor, çiftleşmiş mi, yeterince çiftleşmiş mi? Onları burada gözetleyebiliyorsunuz. Yani bir ana arı büyük bir kovanda ürettiniz diye onu pat diye gidip hemen bir koloniye ana arı diye vermemeniz lazım arkadaşlar. Öncelikle bir müddet olsun arının durumunu gözetlemeniz lazım. Gözetlemeniz sizin menfaatinize olur. Şimdi bunun için çeşitli ruşetler var. Küçük tip ruşetler. Evet. Ali Beyler olayı biraz abartmışlar. Dolayısıyla bu aslında ilkin bu şekilde yapılmıştı. Fakat Ali Bey kendini geliştiriyor tabii. Bu geliştirme esnasında yeni şeyler keşfetti ve onları üretti. Ve çok da talep gördü. Şimdi önce bu standart olan nasıl Ali Bey? Bunda herhalde şuradan 3 girişiyle alt tarafında şöyle bir havalandırma kısmı yaklaştırırsak bırakılmış. Evet. Üst tarafında standart çıtalarımız var. Evet, 5'er çıta dediğimiz 5 çıta olması bu küçük ana arı için yeterli bir yaşamsal faaliyet alanı sunar. Bunun bir de strafor olanı vardı Ali Bey. Onu da yine bir gösterelim. Bu şekilde. Bunda da strafor şekliyle daha sıcak tutması için bu şekilde yapılmış. Arkadaşlar bunda da şöyle 2 bölme var. Onları da yerleştirelim. Evet. Bunda da 2 bölme var. Şuraya kekiş veya şerbeti poşetiyle kekini de koymak için ana arı kısmını buraya koyuyorsunuz. Şu giriş çıkış deliği altta şurada arkadaşlar. Giriş çıkışı buradan yapıyor arılar. Bunun kapağı nerede? Onu da kapatıyorum. Strafor tip olanlar da bu şekilde arkadaşlar. Ali Beylerin üretiminde biraz daha farklılaştırdık olayı. Aşağıdan giriş çıkışı yerine önünden giriş çıkışı. Önden giriş çıkışı yapılmış. Ben açalım. Evet arkadaşlar. Ana arıyı biz buna veriyoruz. Ana arı önce buradan çiftleşme uçuşuna çıkıyor. Çiftleşip geri geliyor. Burada bir miktar onu besliyoruz. Dokunmuyoruz. Bir miktar besliyoruz. Kendi içindeki arılarıyla beraber hasbihal ediyor. Sonra yumurtlamaya başlıyor. Yumurtladıktan sonra bir müddet sonra biz açıp kontrolünü yapıyoruz. Ana arıyı teşhisini koyuyoruz. Eğer uygunsa ana arı bekleyen herhangi bir büyük kolonimize, kovanımıza buradan aktarmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu bir kaldıralım. İkincisine bakalım. Ali Beyler şu şekilde bunu biraz uzatmışlar. Artık bunu ana arı üretiminden bal üretimine doğru çevirmişler. Bu orta boy olanı. Evet. Ali Bey siz devam edin. Bu 10 veyahut da 12 çıtalı olaraktan farklı arılarda kullanılabilir. Bu biraz daha çok üretimden çok bala çalıştırmak veyahut da apartman dediğimiz yüksek katlı binalarda küçük olarak bunu ifade etmekle kullanıyorlar. Kışlatmada da bunlar daha mı faydalı oluyor? Kışlatmada bu biraz küçük olduğu için tam verimli olmaz ama bunun altındaki devasa olanlar onlar biraz daha faydalı. Ona da bir bakalım isterseniz. Hadi. Konya ikliminde bu büyük olan 25 çıtalı yaptığımız ana kutularında arı kışlıyor bunlarda. Arkadaşlar biz burada normalde ana arıyı çiftleştirmek için bu tip ruşet kovanlara veriyor idik. Fakat öyle bir hal alır ki bu kışın bunun içerisi küçük olduğu için arı bunu salkımda daha iyi ısıtır. Şöyle gösterirsek bayağı oldukça uzun. Böyle tren gibi yapmışız, evet. Ali Bey, evet. Maşallah. Merakı olan arkadaşlara tavsiye ederiz. Yani burada aynı zamanda hem çiftleştirip hem de burada şöyle diyelim bir peteklik balı da alabilecek şekilde
Kışın mesela arı nüfus azaldığı zaman kovanın arkasına doğru çekilir. O esnada siz de buradan böyle bunları toparlayıp araya bir bölme atıp arayı sıkıştırma yapabilirsiniz. Evet, daraltma sistemi uyguluyor. Daraltma sistemi yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kovanımız. Evet Ali Bey, burada bir büyük hengame daha görüyoruz. Herhalde destek kovanımız. Evet. Bunu tanıtır mısınız bize detaylı? Ne işe yarıyor? Niye yaptınız bunu? Bu arıcılar bunu nerede kullanacak? Şöyle ön girişini de gösterelim. Evet. Halde görünüyor. İki tarafından girişi vardır bunların. Evet. Genelde koloni destek kovanı dediğimiz veyahut da sabit arıcılık yapan, vücut şartları, sağlığı el vermeyen kişilerin kullandığı kovanlardır. Evet. Diğer standart kovanlarımızda kuluçkalık ikinci kat olaraktan indir kaldır işlemi yaparken bazen sıkıntılar oluyor. Evet, Sağlık evet. problemleri. Fıtık gibi bel hastalıkları olabilir. Arıcıların standart hastalık türü. Evet. Bel arası olmayan yoktur arıcılık. Bunda kaldır indir yapmıyoruz. Sabit duruyor. Arı yatayda çoğalıyor değil mi? Bu iki farklı arı kışlatabiliriz bunda. İki farklı koloniyi barındırabiliriz. Aynı zamanda diğerinde kuluçkalık koymak yerine arada bölmesi var. Bölmeyi çıkartarak yanına da ilerletmeye devam edebiliriz. Evet. Aynı zamanda bu bölme yerine ana ızgarası dediğimiz ana arının geçmeyeceği şekilde aparatlar da kullanılabilir. Buraya bu şekilde kullanılabilir. Yani burada bu kovanda biz aslında 10 çıtalı 10 petekli standart kovanlarımızda arılarımızı çalıştırırken o kolonileri büyütür, onları doğadan nektar, polen toplamayla meşgul ederken zayıf kalan kovanlarımıza sırf burada yan yana iki ayrı koloniyi yetiştirerek buradan alacağımız kapalı yavrularla onları desteklemek suretiyle destek kovan diye tabir ettiğimiz kovan sistemini uygulamış oluyoruz. Bunun çeşitlileri var herhalde değil mi Ali Bey? Evet, çeşitleri Bu bir var. tanesi, bu ikili olanı. Bu ne? Üstündeki şu kovan çıtasını, örtü tahtasını nasıl burada? Mesela bunun üstünün bir plastik yemliği herhalde var. Evet, plastik yemliğimiz var. Bunlar iki farklı arı kolonisini koyduğumuz zaman birbirine Karışmıyor. geçmemesi veyahut da karışmaması Yani açısından hiçbir bir boşluk önlem. kalmamış. Evet, kenarları sıfırdır. Hemen üstünün kutusunu da gösterelim. Bir tane bir kutu, evet olursa. Evet arkadaşlar, kapak şu şekilde bütün halde açılıyor ama ikisinin de üst tarafına koyduğumuz plaka şu şekilde hiçbir sınırlardan arı çıkışına müsaade etmediği için bu kolonideki arılar bu koloniye, buradakiler buna karışmıyor. Şurada bir boşluk vardı bildiğiniz gibi. Bunun üzerinde de şöyle bir yemlik kutumuz var. Arılar bu yemlik kutusunun içerisinden şuradan, şu gözden yukarıya çıkarak bunun içine girip şu kısmı şuraya değil mi abi? Şerbetimizi verdiğimizde, koloniyi destekleyeceğimiz şerbetimizi verdiğimizde bunu kapattığımızda, bunu da buraya koyduğumuzda arılar kendi deliğinden çıkarak kendi şerbetini yiyorlar arkadaşlar. Buralardan başka bir yerden çıkış olmadığı için ne buradaki arılar bunlara, buradaki arılar bunlara karışmıyor. Arı kırma diye bir olay olmuyor. Arkadaşlar bu destek kolonilerinde neden böyle çalıştırıyoruz? Yapılan saha çalışmalarında şu görüldü. Ana arının bildiğiniz bir feromen salgısı var, kokusu var. Kendi kolonisini kendisine bağlaması veya çeşitli işler yaptırması manasında. Mesela diğer işçi arıların yumurtlamasını engellemeye yönelik, dışarı çıkanları içeriye çağırmaya yönelik vesaire kendi salgısı var. Burada da var bu ana arı, burada da başka bir ana arı. İkisinin de ayrı salgısı var. Burada bu iki arının varlığı birbirini kızıştırıyor arkadaşlar. Bu kızıştırma esnasında bu arılar birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi adı altında daha fazla yavru atıyorlar. Daha fazla yavru atıyorlar ve birbirlerine karşı bir rekabet ortamı oluşuyor. Bu destek kovanların aslındaki amacı bu. Burada arının nüfusunu süratli bir şekilde artırmak ve buradaki arılar petekten kapalı haldeyken petekten çıkmadan evvel buradan alacağımız kapalı yavruluları getirip asıl bizim kolonilerimizdeki, dışarıya çalışan kolonilerimizdeki zayıf kalan nüfusları desteklemek amacıyla bunu yapıyoruz. Bunu siz genel olarak da yapabilirsiniz. Doğadan alınacak olan nektar döneminden başlamadan bir ay evvel de yapabilirsiniz ki işçi arı, tarlacı arı nüfuslarını artırmak için diğer kovanların bu destek kovanları olarak kullanabiliriz. Haricen Ali Bey kardeşimiz çok önemli bir konuya değindi. Bazı arıcılığı seven, bırakamayan,
yapmak isteyen kardeşlerimiz kovanların kendilerini veya üst ballıklarını habire arı kontrolü için kaldır indir kaldır indir uğraşamayacakları için, bel rahatsızlığı olacağı için bu şekilde 24 çıtalı oluyor değil mi? Evet. Bunlar onlardan 20 çıtalı. 20 çıtalı. Bunların yani, uzunları da var herhalde. Tabii ki. İsteğe göre, ebatına göre farklı hallerde yapılabilir. Arkadaşlar bunu böyle enlemesine çıtaları dizerek böyle büyütme yöntemine gidilmiş. Bunda da arılar standart olarak ballıkları öne koyuyorlar. İki taraftan da siz bunu alabilirsiniz, iki girişi olduğu için. Evet. O taraftan gelerek ballıkları alıp yavruluya kadar geldiğiniz zaman keser bırakırsanız veya bu taraftan alır balları alıp yavruluya gelinceye, polenliğe gelinceye kadar keser bırakırsınız ve bu şekilde balcılığı yapabilirsiniz. Devam edelim Ali Bey. Evet, sırada kara kovan dediğimiz eski usul sepet kovanlara benzer kasnaklı yapıda çalışan kovanlarımız var. Onları da bir tanıtalım Ali Bey. Şöyle çevirebiliriz. Böyle. Çevirelim bir miktar. Yeterli şöyle. Evet. Ali Bey bunda nasıl? Giriş çıkışlar yine yapmışsınız herhalde. Evet. Bu giriş çıkış standart olarak. Çok hoşuma gidiyor. Bu estetik görünümü. Evet. Arının durumuna göre değiştirilebilir onlar her zaman. Bu kara kovan dediğimiz veyahut da dedelerimizin, büyük babalarımızın yaptığı eski sistem kovanlara benzer bir kovan çeşididir. Biz bunu biraz daha modernleştirdik. Araya müdahale etme şansımız olsun dedik. Bu şekilde kasnaklı halde yaptık. Evet. Öbür tarafta çıkışı yok. Tek taraflı. Yok, bunlar tek taraflıdır. Bu da yine bal sezonunda arılar kuluçkalı arka tarafta yapıp ballığı bu taraftan yaparlar. Balı toplarken buradan devam edersiniz. Nerede yavrulu peteğe rastlarsanız orada bırakırsınız arkadaşlar. Arının kendi ihtiyacını sunarsınız. Burada bu şekilde olması çok güzel bu kovanların. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Arkadaşlar bunlardan ben de sizlere sahada uygulamalarda inşallah göstereceğim. Bu sene ben de ilk defa deneyeceğim. Kovanlarda şöyle bir hususa değineyim. Havalandırma sistemi mutlaka olması gereklidir. Evet, ahşap düzen veyahut da eski sistem kovanlarda plastik tabanların çoğu havalandırmalıdır. Ama kara kovanlarda bile mutlaka ki aşağıda birer tane havalandırma kanalı olması gerekiyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısımdan bu kovanın sonuçta kovandır. Havalandırmasını sağlamış oluyoruz. Evet, mutlaka ki birer havalandırma lazım. Evet Ali Bey, bir de böyle bir kovan tipimiz var. Bunu da bir tanıtırsanız bize. Bunlar aynı standart kovan ölçüsünde yapılmış kovanlarımızdır. Ruşet kovan olarak tabir ettiğimiz yeni yapılan sistemlere göre çok kullanışlıdır, çok amaçlıdır. Evet. Bu 3 bölmelidir. 3'er çıta olarak arı koyabilirsiniz buna. Şöyle diyelim, oğul çıktı, 2 çıta, 3 çıta, büyük kovanı zayi etmektense bunda 3 arıyı yan yana koyup üçünü birden devam ettirebilirsiniz. Arka tarafında da bir giriş var ortada. Arkasında her bir bölmenin kendi girişi tesis edilmiş arkadaşlar. Bakalım yani, içinde. Her dairenin ayrı ayrı girişleri var. Evet, evet. Bunlar 3 bölmelidir bu şekilde. 3'er çıta olarak kullanabilirsiniz. Ayrıyetten baktınız arının 2 tanesi baskın gelir. Biri gelişmez. Bölmeyi çıkarırsınız, 2 tane düşürürsünüz. Ortaya geçirirsiniz. Bu halde de 4'er çıta alır. Ayrıyetten kayık yemlik dediğimiz bir tane de yemlik alır yanına. 4'er çıta olarak kullanabilirsiniz. Baktınız daha olmadı, kovan ihtiyacınız var. Bölmeye çıkardık. Bütün kovan olarak kullanırsınız. Çok güzel, çok kullanışlı, pratik bir kovan. 10 çıtalı olarak kullandığınız zaman şu arkadaki 2 gözü kapatırsınız. Girişi tek taraftan arkadan verirsiniz. Normal kovana döner. Arkadaşlar buraya kadar olan kısımda ruşet kovanları size tanıttık. Gerçekten çok kullanışlı, elverişli ruşet kovanları var Ali Beylerin yaptığı. Uyar kovancılıkta burada daha size gösteremediğimiz çok çeşitli kovan tipleri var, giriş tipleri var. Bunları merak eden arkadaşlar daha sonraları altta linkini vereceğiz size. Gelip Ali Bey kardeşimizle görüşerek buradan temin edebilirler. Şimdi bir arıcının, arıcılığa yeni başlayan bir arıcının veya amatör olarak yapmakta olan bir arıcının arıcılıkta kullanması gereken temel malzemeler nelerdir? Ali Bey'den şimdi biraz da onları tanıtmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar arıcılığa yeni başlayan bir kişinin alması, kullanması gereken temel malzemeler, şimdi onları göstereceğiz. Evet, temel malzemelerimizden maskelerimiz vardır. Çeşit çeşitler hepsi. Yazlık olanı, kışlık olanı, süper maske, uzay maske dediğimiz veyahut da daha konforlu olan önü telli maskelerimiz vardır. Gösterelim bir tane. Kişinin kullanımına göre değişebilir. Bu standart maskemizdir. Tüm arıcıların kullandığıdır.
Evet. Tabii ki bazı sistemleri vardır. Ön tarafı fermuarlı olabilir, ceket halinde olabilir. Kafası ve gövdesi açılır, kapanır olabilir. Çeşit çeşittir. Evet. Bu farklı bir model. Uzay Uzay sistemi. maske dediğimiz. Hem Evet. kafası çıkar hem ceket halinde giyilebilir. Evet. Ayrıyetten cepleri vardır. Daha konforlu olsun diyerekten bu biraz da tütün grubunu kullanmayı sevenler için yapılmış bir maskedir. İçinde her türlü sigaranızı içebilirsiniz. Teli yanmaz kolay kolay. Evet. Bu farklı bir modelimizdir. Yani, O çelik mi? evet, bu çelik telden yapılma. Kolay kolay yıpranma görmez. Evet arkadaşlar. Bu şekilde maskede Sigara içen arıcılar için duyurulur. evet. Devam Maske edelim. Bir tane kullanımında- daha. Başka eldivenler var herhalde. Evet, eldivenler. çeşitleri var. Şöyle bir hususa değineyim. Maske kullanımında en çok yapılan hatalardan biri, maskeyi giyip çıkartırken şu tel kısmına dokunmayın. Genelde şapkanızın üst kısmından şöyle içine doğru katlayarak kullanırsanız teli Evet. daha uzun ömürlü olur. Sizin Evet, için arkadaşlar. faydalı olur. Sırada eldiven çeşitlerimiz var. Eldivenlerimiz çeşit çeşit. Winnex olanı var, deri olanı var. Standart eldiven dediğimiz arıcı eldivenler var. Hepsi farklı farklıdır. Bu kişinin el yapısına göre, parmak büyüklüğüne göre veyahut da yumuşaklık, sertliğine göre hepsi farklılık gösterebilir. Hepsi çeşit çeşit. Herkes istediği halde eldiven kullanabilir. Ayrıyeten boğumlu eldiven dediğimiz bilek kısmını koruyacak şekilde olan eldivenlerimiz vardır. Bu kullanıldığı zaman bileğinizden arı sokmasını önler. Genelde bilek kısmı çok temas ettiği için oraları korumaya alır, şu kısımları. Evet. Arkadaşlar bu arada arı zehri şifadır. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat alerjiniz olmadığını teyit etmeniz gerekiyor. Yani arıcılığa yeni başlayan arkadaşlar öncelikle arı sokmalarına karşı alerjileri var mı yok mu bunu tespit etsinler. Gerçekten tehlikeli durumlar olabilir. Yoksa bulunduğu bölgede lokal şişik ve kaşıntılar olur ve o da şifadır. Ve bir müddet sonra arıcılar buna alışıyorlar zaten. Belli bir zaman sonra artık şişme dahi olmuyor. Küçük bir kaşıntı oluyor ve o da geçiyor bir müddet sonra. Vücut ona karşı bir bağışıklık kazanmış oluyor. Devam edelim Evet, Ali Bey. sırada temel malzemelerimizden el demiri çeşitlerimiz var. El demiri, evet. Bunlar çıtaları ayırmamıza, kaldırırken bize yardımcı olmasına yarar. Şu şekilde ayırma işlemi yaptırır bize. Herhangi bir çıkıntı veyahut da çivi çakma işleminde çekici olarak kullanabiliriz. Ayrıca farklı çeşitleri var. İşte pense halinde olanları var. Şöyle çıtayı tutup kaldırmamıza yarar bunlar. Bunun farklı modelleri var. Birkaç çeşitli hepsi. Farklı farklı. Evet. Sıradan bal döneminde kullanmak için arı fırçalarımız var. Ballı çıtayı kaldırdıktan Evet, sonra bu arıları süpürme işleminde kullanabiliriz. mutlaka almamız gereken malzemelerden Bunlar bir standart tanesi. temel malzemelerimiz. Evet. Onun Zaten harici- bu anda burada gösterdiğimiz malzemelerin hemen tamamı ilk 1. yılın sonunda bir arıcının artık tamamlaması gereken malzemeler grubudur. Bir sonraki sene onun eksikliğini hisseder zaten. Evet, olmazsa olmaz İsterseniz malzemeler. köre bir bakalım. Körüklerimizden ne işe yarar? Körük ne içindir Ali Bey? Körüklerimiz arıya tütsü vermek veyahut da arının hepsini üstümüze hücum etmesini sağlamaması amacıyla tütsü olarak kullandığımız malzemelerdir. Bunun içine herhangi bir karton olur, yumurta kutusu olabilir veyahut da körük yakıtı dediğimiz talaşlarımız olabilir. Bunu yaptığımız zaman arıya bir nebze de olsa tütsü vererek bu sayede Evet. biraz sakinleyip bize daha rahat çalışmalarını Arının açmasında sakinleşmesini kullanabiliriz. sağlamak için, Evet. saldırmasını önlemek, sakinleşmesini sağlamak için kullanılan çok temel bir arıcılık ürünü. Evet, olmazsa olmaz arkadaşlar, malzemelerimiz. olmazsa olmaz. Bu körüklerin çeşitleri çoktur. İlaç körüğü dediğimiz içinde varroa ilacı için kullanabileceğimiz şeylerin olduğu malzemelerdir. Evet, bunda duman da verilebiliyor herhalde. Evet, hem standart körük olarak kullanılabilir. Aynı zamanda duman da verilebilir. Bu aparatın amacı kovan giriş deliğine daha kolay girdiği için Evet, ilacı daha içeriye yayılmasını sağlıyor. çok güzel. Peki şu altta Evet, bunlara sıradan gidelim. Bunlar sır alma taraflarımız. Yani eteğimiz bala döndüğü zaman, Evet. onu sağacağımız zaman şu halde ballı çıtanın yüzündeki kapanmış olan sırları yani balın akışmasını engelleyen duvarları bununla kaldırırız. Bunlar bu şekilde. Sırada arıcı tellerimiz var. Yani petek taktığımız çıtalara geçirdiğimiz teller var. Bunlar kalitesine göre, çeliğine göre değişir. evet şu kutularımız üsttekileri bakmıştık. Bunlar Evet. şerbetli Bunlar kutularımız kayık herhalde. gömlek dediğimiz şerbetliklerimizdir. Kovanın içinde kullanılır.
Bunlar 1 litreliktir tahmini olarak. Evet, yarımlık Tabii ki, diye geçiyor. Evet, Evet. şerbetin durumuna göre. Şu alttakiler tamlık herhalde. Evet, bunlar Aynı zamanda duvar peteği gibi evet, de kullanılıyor herhalde. sıkıştırma tahtası veyahut da bölme tahtası Evet, olarak da kullanabiliriz bunları. Şurada herhalde yeni tip kapaklar var. Kovan kapakları. Bunlar kovanlar Arkadaşlar plastik kışlatmada daha başarılı olunabilen tiplerde yalıtımlı kapak türlerimiz var. kapakları. Onlar Bunlar da var. yalıtımsız olanlar ama aynı zamanda içi straforlu yalıtımlı olanları da vardır. Şurada turbo şerbetlik diye tabir edilen arının ballığın en üstüne veya kuluçkalığın üstüne konulan arının yukarıdan almasını sağlayan aynı zamanda da bahar mevsimlerinde yalıtım vazifesi gören bir tür şerbetliğimiz var. Bu da çok başarılı. Arkadaşlar ben bundan geçen sene kullanmıştım. Ve çok başarılı sonuçlar elde ettim. Bu sene de en az yarısında, kovanların yarısında kullanmayı düşünüyorum. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Şurada standart eskiyen kovan altlıklarınızı değiştirmeniz için plastik kovan altlıkları var. Girişleri var. Evet. Izgaralar grubu var. Izgaralar ana arı ızgarası. Arkadaşlar ana arı ızgarasının bakın çok çeşitli ana arı ızgaraları var ama şu tip olanlarını tavsiye ediyoruz. Kendinden yani, çıtalı olanlar. Tabii. Çünkü alt ve üst iki kovan arasında arının hem alttaki peteklerin üstünde hem üstteki peteklerin altında yürüyebilmesini sağlamak maksadıyla bu tip kendinden çıtalı olan ana arı ızgaralarını tercih etmenizi tavsiye ederiz. Evet, aynı zamanda bunların düz olanları da var. Evet. Eğer siz bunları kullanabiliyorsanız altlarına yani bir takım parçalar koyarak bunlardan da alabilirsiniz. Tabi arada fiyat farkı haliyle var. Şurada bir bölme herhalde. Bunlar bölme ızgaralarımız var. Koloni destek kovanlarında kullanılabilir. Az önce o gösterdiğimiz koloni destek kovanları vardı. O destek kovanların da arıların kızışmasını artırmak için, birbirlerini görmeleri ve kızışmalarını artırmak için bu tip şeyler kullanılabilir. Evet. Şu çadırlar herhalde kış döneminde kovanları korumak için kovan çadırları var. Evet. Bunlar üstünden gelen herhangi bir nemli suyu, karlı, doğal afetlerden korunmasını sağlar. Çok güzel. Evet, bunlar her kovana standart ölçüde olabilecek şekilde yapılmıştır. Evet. Başka nice malzemeler var arkadaşlar. Fakat buraya kadar gösterdiğimiz malzemeler bir temel arıcılık malzemeleri oluyor. Yani arıcılığa yeni başlayan herkesin edinmesi gereken, minimumda olsa edinmesi gereken malzemeler oluyor. Evet. Bunun haricinde daha birçok malzeme var. Onları zamanla geliştirebilirsiniz. Mesela petek yapıştırma tahtası dediğimiz olmazsa olmaz malzemelerden biri. Tel çektiğimiz peteklere daha sonra hazır petek vereceğimiz zaman ham peteği o peteğe yapıştırmak için böyle kalıplar kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada az önce Ali Bey belirtmişti. Körüklerin içerisinde kullandığımız talaş türü yakıtları var. Evet. Şimdi gelelim arıcılıkta kullanılan makineler var. Bunlardan bir iki tanesine bakalım hızlıca. Bal sağımı döneminde balı sağmak için peteklerin gelip bir tane petek varsa Ali Bey şöyle gösteriverelim. Makinenin içerisine konulup sağıldığı manuel tip. Burada el kumandalı çevirmeli bu. Şu şekilde arkadaşlar bunu düşünün ki içerisi bal dolu bir petek. Bu şekilde 4 taneli 4 petekli bir bal sağım makinesi bu. Bal sağım makinamızı doldurduktan sonra alt taraftaki şu çeşme aparat musluğu kısmı kapalı haldeyken şu şekilde çevirerek bal sağımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunları hep tecrübe edinmeniz lazım. Bir arıcının yanında bunları bir iki kez tecrübe edindikten sonra kendi sisteminizi rahatlıkla kurabilirsiniz arkadaşlar. Keza ikinci olarak bir de şurada bal dinlendirme, çöktürme ve eritme kazanımız var. Üçü bir arada. Şu şekilde. Yani arıcılıkta dediğim gibi çeşitli makineler ve malzemeler var. Biz size bir iki tanesini şöyle kabaca gösterelim. Bunun içerisine sağımı yapılmış bal koyulursa ham bal bunun içerisinde dinlendirmeden geçilir ve diğer içerisindeki ayrışmalar olur. Keza kış döneminde donan ballar konulduğunda yine ısıtılarak sıvı hale getirilebilir. Farklı olarak petek tiplerimiz de var. Bu yarım ballıkların yarım çıtaları var arkadaşlar şu şekilde. Piyasada genellikle bunlar tamdır. Burada yarımları da var.
Arkadaşlar şu şekilde yarım ballıklar da var. Bakın bunlar az önceki gösterdiğimiz Langstroth kovanların üstündekiler gibi değil. Onların yarısı kadar. Evet. Çıtalar da yarımlık. Bunlar halk dilinde memur ballığı olarak, memur çıtası olarak geçiyor. Amaç o değil mi? Evet. Biraz daha ekonomik olduğu için. Tabii. Arının da doldurmasına daha kolay olduğu için. Yani büyük bir petek olduğu zaman arının o kısa nektar akımı döneminde onu süratle doldurup balı olgunlaştırıp ardından da sırlaması için geçen zaman bazen yeterli olamayabiliyor. Evet. Doğadaki az olduğu bölgelerde. Aynen. Dolayısıyla oralarda böyle yarım olması arının işini kolaylaştırması bakımından bu tip çıtalarda daha iyi oluyor arkadaşlar.